Merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Cloud Cowork'ü yakından tanımaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Cloud Cowork'e Facebook MCP nasıl bağlarız, nasıl entegre edebiliriz ve Facebook MCP nedir, ne gibi çalışmalar için kullanabiliriz konusuna değinmeye çalışacağız. İlk olarak MCP'leri aslında anlamamız gerekir. MCP'ler uygulamalar ile LLM'lerin konuşarak birlikte çalışmasına, veri akışı oluşturmasına imkan tanıyan yeni bir teknoloji. Bizim daha önce web tarafında API olarak kullandığımız çalışmanın aslında LLM'ler ile birlikte yürütülmesi adına geliştirilmiş bir yapıdır ve Model Context Protocol olarak adlandırılır. Facebook'ta bu yeni teknoloji adapte olarak meta reklamlarına LLM'ler üzerinden, yani ChatGPT, Cloud ve farklı LLM'ler üzerinden bağlanmamıza imkan sağlayan bir MCP'sini duyurdu ve artık çalışmalarda kullanılabiliyor. Cloud da bu güncel teknolojileri en yakından takip eden ve entegrasyonları sağlayan bir teknoloji devi olarak MCP'yi Facebook MCP direkt olarak getirdi ve artık Cowork'te Cloudy üzerinde kullanabiliyoruz. Tabi burada şöyle bir problem var. Her hesap için şu an MCP bağlantısı aktif değil. Ancak yine de bağlantılar yapılabiliyor. Biz bilgi alışında sadece problem yaşıyoruz. Ben de bu videoda size MCP'yi Cloud'a nasıl bağlarsınız bunu hızlıca göstermeye çalışacağım. Cloud'a girdikten sonra ayarlar sekmesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan Connectors'e gireceğiz ve gördüğünüz gibi karşımıza bağlantılar alanı çıkacak. Ben burada Facebook MCP bağlamışım daha önceden. Bunu remove edelim. Bağlantılar üzerinden alt tarafta Custom Connector alanına gidiyoruz ve buraya Facebook MCP yazıyorum. Facebook MCP bağlantısı için bize şöyle bir adres tanıttı. mcp.facebook.com/ads. Hemen bunu kopyalıyorum ve Cloud Cowork'e geri dönüyorum. Advanced Settings üzerinden Out Client ID Secret doldurmayacağız. Hemen bunu ekle dediğimizde gördüğünüz gibi bağlantımız aktif hale getirildi. Tabii ki de bunu ayarlamamız gerekiyor. Configure'e tıklıyoruz. Buradan Cloud Cowork çalışırken hangi bilgileri bizde isteyeceğini söylüyor, soruyor. Biz buradan istersek hepsine onay da verebiliriz, engelleme de yapabiliriz. Ancak onay vermemiz bizim için önemli. Şimdi bağlantıyı sizlere şöyle göstereyim. Siz ilk bağladığınızda burada Connect yapısı çıkacaktır. Connect'e tıkladığımızda bizi yan sekmede hemen Facebook üzerine atacak. Facebook üzerine attığımızda zaten sizin Cloud ile kullandığınız Gmail ile aynı Gmail'e burada. Eğer yetki verirseniz çok daha sağlıklı olur. Buradan devam üzerine tıklıyorum. Ve bağlantım burada sağlanmış oldu. Hemen Cloud uygulamasını aç dediğimde gördüğünüz gibi artık bağlantım tamamlandı. Şimdi kullanım aşamasına hemen gidelim. Settings'e gidiyoruz. Yeni bir sohbet üzerindeyim. Sohbete başlarken konektörler üzerinden Facebook MCP'nin açık olduğundan emin oluyorum. Facebook MCP'ye bağlan ve Batuhan Durmaz işletmesinde aktif kampanya var mı getir diyor. Gördüğünüz gibi bağlantıyı gerçekleştirecek. Always allow diyorum. Yetkileri verdim. Ve gördüğünüz gibi daha önce de bahsettiğim üzere söz konusu hesabın şu an MCP'ye yetkisi yok. Biz hemen MCP'ye yetkisi olan için bir bağlantı isteyelim. Burada yayılımı yavaş yavaş Facebook aktif ediyor. Şu an tüm hesaplarda MCP aktif değil. Ancak aktif olduğunda çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Bu da zaman alacaktır. Peki bu aktif olduğunda neler yapılabilecek? Şimdi biz LLM'lerle sohbet ederken kampanya listelerini alma, kampanyalarla ilgili özetleri, son durumları alma, conversion, impression gibi detayları preset olarak 7 gün, 28 gün, 30 günlük detayları getir deme hakkına sahip olacağız. Ve image'ler, GTA'ler oluşturma,
Reklam asetleri oluşturma, bak bunların hepsi CLI'nin içerisine dahil. Yani biraz önce bahsettiğimiz MCP'ye de dahil olacaklar. Aşağı iniyoruz. Kreatifler üzerinden gitme ve kampanyayı canlıya alma çalışmaları yapılabiliyor olacak. Bunlar çok çok önemli. Neden? Farklı marketing tool'larının da MCP'lerin çıkmasıyla birlikte hepsini cloud üzerine bağlayabileceğiz. Örneğin Hikesfield video üretiminin ya da Marketing Studio'nun MCP'si de çıktı. Direkt Cloud Cowork üzerinden konuşarak Hikesfield'da reklam asetleri, videoları üretip Meta'da canlıya alabileceğiz. Meta zaten buna bize imkan sağlıyor ve product ekleme gibi, katalog oluşturma gibi yetkileri de bize verdiği için bunların hepsini yapabiliyor olacağız. O nedenle artık sadece LLM'ler üzerinden sohbet ederek çok ciddi otomasyonlar oluşturabileceğiz. Bu otomasyonların içerisinde kreatif oluşturma, reklam yayına alma gibi birçok süreç dahil oluyor olacak. Bunlar da zaten benim hesabım aktif olduğunda özellikle Hikesfield MCP'de kullanarak neler yapabiliyoruz onu da gösterdiğimiz bir videoda karşınızda olacaktır. Şimdi farklı bir hesap, MCP'nin aktif olduğu hesaplardan birine gidiyorum. Çok aktif kullanılan reklam hesaplarından bir tanesi değil, ancak MCP'nin çalışma mantığını sizlere getireceğim. Tüm kampanyaları getiriyor. Gördüğünüz gibi aktif kampanya yok. Tabii bunu sadece Cloud Desktop'tan değil, terminal üzerinden de çalıştırabilirsiniz. Cloud'u kullandığınız farklı alanlar varsa burada da çalıştırabilirsiniz. Hepsi getirilebilir. Bakın kampanyaları listeliyoruz. Kampanyaların bütçeleri, durumları, en son ne zaman aktif oldu, ne zaman başladı bunları görebiliyor olacağız. Buradan istersek şu kampanyayı aktif et, şu kampanyayı deaktif et de diyebiliriz. Bakın burada kampanyayı aktif etmek için bir direktif verebiliyorum. Bütçeyi 200'e çekiyorum. Günlük bütçesi bu şekildeymiş. Bakın buradan yetkileri verdik. Direkt sadece LLM'ler üzerinden sohbet ederek bunu geliştirebiliyoruz. Tabii bunlar sadece çok basit şeyler. Dediğim gibi çok ciddi otomasyonlara gebe bir süreç. Kreatif oluşturma sürecinde özellikle. Çünkü içeride video değil görsel MCP'ler de bağlayıp çok hızlı bir şekilde kampanyalar dizayn edebiliyor olacağız. Bununla ilgili çok daha detaylı bir videoda gelecek. Bu videomuzu sadece MCP'yi nasıl bağlayabiliriz? Facebook MCP bizlere neleri vaat ediyor konusunu ele almak için yaptık aslında. Farklı bir videomuzda bunun hemen akabinde gelecek bir videoda da çok daha detaylı bir şekilde sizlere bunu sunuyor olacağım arkadaşlar. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Ayarlar üzerinden ne yapıyoruz? Connectors kısmından Custom Connector diyerek mcp.facebook.ads adresimizi buraya yapıştırıyoruz. Tek yapmamız gereken bu. Zaten bunu connect dediğimizde, bağlan dediğimizde bize yan sekme açıyor ve oradan bağlantıyı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.